Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya yatam vayavitarataschaddeshvadiyasvarate brahmapidaya jitavaye muhyanjiyat suraya tejo valimridam yatha vimayo yatra trisarva vrisham dhamnasvena sada nirastapubham satyam param dhimahi satyam param dhimahi satyam param dhimahi. Narayanam namaskrityam naram cheva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye. Yam pravrajantam anupetam apeta krityam dvaipayanam virahakatarajupam putreti tanmayatayo taravo vinedus tam sarvabhuta hridayam manimanatosmi. So today we will continue the topic which we started yesterday, and I will go on to explain how the process of Bhakti Yoga, which is primarily hearing and chanting, works in transforming our consciousness. Bugün dün başladığımız konuya devam edeceğiz ve ben de bugün Bhakti Yoga'nın nasıl aslında temelde duymak ve söylemek olan pratiklerinin kalbi dönüştürdüğünden bahsedeceğim. All the processes of yoga are concerned with meditation. They're based on meditation. Bütün yoga pratiklerine baktığımızda meditasyona dayanırlar. But meditation, real meditation on the absolute truth starts from hearing. Ama mutlak gerçek üzerine gerçek bir meditasyon duymakla başlar. The famous verse from Brihadaranyaka Upanishad states, Srotavyah, Are Atma Drashtavyo, Srotavyo, Smartavyo, Nididyasitavyo. You should see God, but seeing God starts from hearing about Him. Ünlü bir Upanishad'da şöyle deniyor. Evet, Tanrı'yı görmeniz gerekiyor ama Tanrı'yı görmek onun hakkında duymakla başlar. Atmavare Drashtavya, Srotavya, Smartavya, Nididyasitavya. So, I'll speak a little bit more about the process of meditation in today's class, but before we will chant together the first verse of the 6th chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, Killing of the Demon Putana. Bugün Bhakti Yoga, meditasyon üzerine biraz daha konuşacağım bugünkü dersimizde ama ilk olarak Putana iblisinin öldürüldüğü Srimad Bhagavatam'ın 10. kantosunun 6. bölümündeki ilk kıtayı okuyacağız. Shri Shukovacha Nandaha Pathi Vachaha Shorehe Na Mrisha Iti Vichintayan Harim Jagama Saranam Utpata Agama Sankitaha Shri Sukovacha Nandah Pathi Vachakshore Nandah Pathi Vachakshore Namrisheti Vichintayan Namrisheti Vichintayan
Namrisheti Vichintayam. Harim Jagama Sharanam. Harim Jagama Sharanam. Harim Jagama Sharanam. Harim Jagama Sharanam. Utpatagama Shankitaha. Utpatagama Shankitaha. Utpatagama Shankitaha. Utpatagama Shankitaha. Shri Sukuvacha. Shri Sukuvacha. Nandapati Vachakshore. Nandapati Vachakshore. Namrisheti Vichintayam. Namrisheti Vichintayam. Harim Jagama Sharanam. Harim Jagama Sharanam. Utpatagama Shankitaha. Utpatagama Shankitaha. With translation and a short report to this verse. Translation. Shukadeva Goswami continued, My dear king, while Nanda Maharaja was on the way home, he considered what Vasudeva had said could not be false or useless. There must have been some danger of disturbances in Gokula. As Nanda Maharaja thought about the danger for his beautiful son Krishna, he was afraid, and he took shelter of the lotus feet of the Supreme Controller. Kıtanın çevirisi, Şukadev Goswami devam etti. Sevgili kralım, Nanda Maharaj evine doğru yolculuk yaparken Vasudeva'nın söylediği şeylerin yanlış olamayacağını veya işe yaramaz şeyler olamayacağını düşündü. Bu nedenle Gokula'da bazı rahatsızlıkların tehlikesini hissetti. Ve Nanda Maharaj kendi güzel oğlu Krişna hakkında bir tehlike olabileceğini düşündüğünde bundan dolayı korkuya kapıldı ve yüce kontrolörün lotus ayaklarına sığındı. Purport. Whenever there is a danger, the pure devotee thinks of the protection and shelter of the Supreme Personality of Godhead. Açıklamam. Herhangi bir tehlike olduğunda saf adanan Tanrı Yüce Şahsı'nın korumasını düşünür ve ona sığınır. This is also advised in Bhagavad-Gita. Anityam asukam lokam imam prapya bhajasvamam. Bu aynı zamanda Bhagavad-Gita'da tavsiye edilir. Anityam asukam lokam imam prapya bhajasvamam. In this material world there is danger at every step. Bu maddi dünyada atılan her adımda bir tehlike vardır. Therefore a devotee has no other course than to take shelter of the Lord at every step. Bu nedenle de adananın her attığı adımda Yüce Tanrı'ya sığınmaktan başka bir çaresi yoktur. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vijnana Goswami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarini Vanchakaupatarubhescha Kripa Sindhubhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Antah Pravishya Mama Vachi Mimam Prasuptam Sanjivaya Takila Shakti Darak Svadham Nanyam Shahasta Charana Shravana Vadim Pranam Bhagavate Purushaya Svasastu Vishwasya Kalak Prasidatam Dayantu Bhutani Shivam Mithodya Manascha Badram Vajatata Dakshache Aveshyatam Namah
So we were talking about yoga yesterday. We started talking about how the process of yoga connects our individual consciousness with the supreme consciousness of the Lord. Dün yoga hakkında konuşmaya başlamıştık ve yoganın nasıl bizim bireysel bilincimizi yüce olanın bilinciyle bağlantılı hale getirdiğinden bahsettik. And yoga and many other spiritual paths, and not only spiritual paths, exist in this material world because everyone feels that something is wrong, something is not quite all right, and we need something else in our life. Ve spiritüel yollara baktığımızda, ama sadece spiritüel yollarda değil, başka yollarda da çeşitli yogalar olduğunu görüyoruz. Çünkü herkes bu dünyada bir şeylerin yolunda olmadığını ve bir terslik olduğunu hissediyor. Srila Prabhupada quotes Bhagavad-Gita verse in this purport, Anityama Sukham Lokam. In this world, everyone is unhappy to a certain extent. Every now and then we think we are happy, but ultimately we are not very happy. We are suffering because this world is not permanent. Anityam Asukam. It's not permanent and therefore it's not a happy place. Ve burada Srila Prabhupada açıklamada Bhagavad-Gita'dan bir kıtadan alıntı yapıyor ve burada aslında dünyada hiç kimsenin mutlu olmadığından bahsediyor. Çünkü evet, bazen mutlu olsak da nihayetinde aslında acı çekiyoruz. Çünkü burada her şey geçici, hiçbir şey kalıcı değil. And yoga is a spiritual discipline which minutely studies the nature of our conditioned consciousness. Ve yoga da bir bilim olarak bizim aslında bilincimizin doğasını çalışır. It's actually, yoga is nothing but Vedic version of psychology. Aslında yoga yani psikolojinin Vedik versiyonudur. Therefore, all devotees are very much like psychology. O yüzden de bütün adananlar psikolojiden çok hoşlanırlar. Eternal, and we are living in this impermanent world. It creates a problem in itself. Ve biz ruhumuzun doğası ya da varoluşumuzu çalıştığımız zaman onun ebedi olduğunu anlıyoruz ve ebedi olan bu ruh, bu maddi ve geçici olan dünyada sıkıştığı zaman bu bir problem yaratıyor. Srila Prabhupada very beautifully puts it in his introduction to Bhagavad-Gita. He says that our existence is in the atmosphere of non-existence. Srila Prabhupada Bhagavad-Gita'nın girişinde bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Bizim varoluşumuz var olmayan bir şeyde var olmaya çalışıyor. So, while studying the problems connected with this, very awkward, strange situation that I'm eternal, I feel that I'm eternal, I need to live eternally, and at the same time I know I will die. So studying this problem, yoga identifies 5 causes of sufferings. Ve bu problemi çalışırken yoga aslında ben kendim ebediyim, ebedi bir yaşama sahibim, bunu hissediyorum ve bunu yaşamak istiyorum ama bir taraftan da maddi ve geçici olan bir ortamdayım ve çok tuhaf bir durumun içindeyim. Bunu çalışırken aslında yoga ızdırabın ya da acı çekmenin 5 tane nedeninden bahseder. Like before we solve any problem, we have to first identify the cause of this problem. Biz herhangi bir problemi çözmeden önce ilk olarak bu problemin nedenini anlamalıyız. And tackle the cause, try to remove the cause, then the problem will be removed. Ve nedeni ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. O zaman problem de ortadan kalkacaktır. Like in medicine, people before they start giving you, prescribing you some medicines, some solution to your problem, they have to really identify your problem. Tıpta baktığımızda bir kişi, bir doktor size bir reçete yazmadan önce gerçekten probleminizin ne olduğunu anlamak zorundadır. And sometimes they make the wrong diagnosis and then they prescribe the wrong means to alleviate the problem. Ve bazen yanlış bir teşhiste bulunurlar ve bunu ortadan kaldırmak için de size yanlış bir reçete verirler. So the accurate diagnosis is the first condition which should be fulfilled if we want to solve the problem. Eğer bir problemi ortadan kaldırmak istiyorsak doğru bir şekilde bir teşhiste bulunmak bunu yapmanın ilk koşuludur.
And in yoga it is said that there are 5 causes of our sufferings in this material world. Ve yogada bu maddi dünyada acı çekmemizin 5 tane nedeninden bahseder. Avidya, smita, raga, dvesha and abhinivesha. First is avidya, ignorance. Ignorance about our real nature, the real nature of our consciousness, spiritual nature, eternal nature, causes asmita. Asmita means false identification with the matter, with the material body. We are completely convinced that we are this body and nothing else. This identification creates raga and dvesha, hatred, dvesha and raga, attachment to different things according to our value system. And ultimately, abhinivesha is the 5th problem. We become completely absorbed in this material existence, and we become fearful because of this absorption. I'm sorry for such a long İlk olarak bu nedenlerden ilkine baktığımızda bu avidyadır, yani cehalettir. Biz aslında ebedi bir doğaya sahibiz, yani spiritüel varlıklarız ama bu maddi dünyadayken maddi bir kimlik ediniyoruz ve bu da bizim asmita dediğimiz, yani yanlış bir kimlik edinmemize neden oluyor. Biz tamamıyla bu maddi dünyada maddeden oluşmuş olduğumuza ikna olmuş durumdayız. Ve bunun sonucunda da raga ve dvesha oluşuyor. Yani arzular oluşuyor ve nefret dediğimiz olay ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda da aslında yanlışlara bağlanıyoruz. To translate such a long sentence, you have to be a real yogi. You have to have a concentration of the mind. Just translate it short. Böyle bir çeviri, yani böyle bir uzun bir çeviri yapmak için gerçekten yogi olmak gerekiyor çünkü zihni çok iyi odaklamak gerekiyor. So, but most of the people, when they are trying to solve the problem, they only scratch the surface. They are not going very deep. Ama çoğu zaman insanlar bir problemi çözmeye çalışırken çok yüzeyde kalıyorlar ve çok derine inanıyorlar. When people offer different solutions to our problems, existential problems in this world, they mostly deal with this last cause of our problem, absorption in material world and fear. Ve insanlar bu dünyadaki problemlere çözümler sunarken aslında sadece en son olan problemle ilgileniyorlar. Yani bu maddi dünyaya dalmış oluşumuzla ve bunun sonucunda ortaya çıkan korkularımızla. Most of the people, they are trying to alleviate our existential fears about the impermanence of this existence. Birçok çözüm aslında bizim bu dünyanın geçici oluşundan kaynaklanan bu varoluşsal korkularımızı gidermeye yöneliyor. Politicians, when they run their election campaign, they say, "I'll give you stability." Siyasetçiler bu kampanyalarını yürütürken size stabilite vereceğim diyorlar. And I will cut down inflation. Ve enflasyonu düşüreceğim diyorlar. İstikrar sağlayacağım. And I will provide to you the shelter, and we will build so many houses after the earthquake. Ve ben size sığınak vereceğim diyor. Bu depremden sonra birçok bina inşa edeceğiz. Anyways, what they're trying to do, they're trying to alleviate our fears. And whoever is more successful, he becomes more popular because he provides some solutions to our problems. Ve onların yapmaya çalıştıkları şey aslında bu korkularımızı ortadan kaldırmak ve bu konuda en başarılı olan da aslında daha popüler bir hale geliyor. Scientists, doctors, they also try to solve the same problem. They say, you know, through our research we will conquer. We already conquered plague, and we will conquer COVID, and we will have very nice injections for you, and vaccines, and you will be completely protected. Ve bilim adamları ve doktorlar da aynı şeyi yapıyorlar aslında. Onlar biz vebadan kurtulduk, şimdi de Covid'den kurtulacağız ve size çok güzel aşılar üreteceğiz diyorlar. Yani bu salgınların üstesinden gelmek için. You will not die from COVID. Siz Covid'den ölmeyeceksiniz. You will die from our vaccine, no problem. Bizim aşılarımızdan öleceksiniz, problem yok. Anyway, the idea is that people in different ways, they are trying to relieve us from different existential fears which we have. Yani aslında farklı şekilde farklı insanlar bizim sahip olduğumuz bu varoluşsal korkulardan bizi kurtarmaya çalışıyorlar.
military people say we will invent very good weapon and this weapon will protect you. Askerler de orduda böyle diyor, yani çok güzel silahlar üreteceğiz, bu silahlar sizi koruyacak. And all kinds of martial arts teachers, they will say we will teach you how to fight and box and solve your problem in this way. Ve bütün savaş sanatları ustaları da size çok güzel bir şekilde dövüşmeyi ve problemlerinizi bu şekilde çözmeyi öğreteceğiz diyorlar. But the problem with this kind of solutions is that they are dealing only with the after effect of much deeper causes of suffering. Ama bu tür çözümlerle ilgili problem şu ki onlar aslında ızdırabın çok daha derin olan nedenlerinin sadece bazı etkilerini çözmeye yöneliyorlar. There are some other solutions to our problems who are dealing with the problem, with existential problem on a deeper level. Ama bu varoluşsal sorunlarla daha derinden bir şekilde ilgilenen bazı çözümler de var. See, this is the problem somewhere. Duyuyoruz, bir yerde bir problem var şu anda. The solution is running for the problem. So, in different religious paths, usually people also offer some problem, but on a deeper level, or offer some solution, but on a deeper level. Genelde dini yollara baktığımızda onlar da bir çözüm öneriyorlar ama daha derin bir çözüm öneriyorlar. If we take quote-unquote ordinary religion, like, you know, not a very on a spiritual level, but on a very, so to say, day-to-day existential level, then religion usually deals with the problem of raga and dvesha. Yani genelde parantez içinde dinlere baktığımızda, sıradan dinlere baktığımızda, yani daha çok günlük sorunlarla ilgilenen dinlere baktığımızda onların ilgilendikleri konu genelde raga ve dvesha konuları oluyor. It goes deeper because the religion wants to correct our understanding of what we should be attached to and what we should hate. Ve burada aslında daha derine iniyor bu yollar. Çünkü din bilim neye bağlanmamız gerektiği ve neyden aslında nefret etmemiz gerektiği konusunu düzeltmeye çalışıyor. Raga and dvesha basically means, if we translate it in ordinary terms, it will be good and evil. This is good, this is what you should do, you should be a good man, and this you should not do, because by doing this and by not doing this, you will become less attached to this world and you will become less fearful. Aslında günlük dile çevirecek olursak raga ve dvesha iyi olan ve kötü olan diye çevirebiliriz. Yani ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız ve neyi yaparsak aslında bu dünyaya daha az bağlanacağız. Religion will say you should not kill anyone, you should not steal, you should not do this, you should not do that. And people who are following these commandments of religion, they become less fearful. Ve dinler bize diyor ki öldürmemelisin, çalmamalısın, şunu ya da bunu yapmamalısın ve bu talimatları takip eden kişiler de daha az korkuya kapılıyorlar. Because they know that I am living a good life, and a good life means that they are more peaceful because they know I am a good man, I am a good citizen. Ve onlar da şöyle düşünüyorlar, çünkü ben iyi bir insanım ve bu yüzden daha huzurlu oluyorlar, yani ben iyi bir vatandaşım diye düşünüyorlar. So religion teaches us how to correct our understanding of what is good, what is bad, according to the universal laws of creation, according to the laws of God. This you shouldn't do, this you should do, because this is the law of God. Ve din bize aslında neyin doğru ve neyin yanlış olduğu anlayışımızda yardımcı olmaya çalışıyor ve bunu düzeltmeye çalışıyor. Bunu da evrenin yasalarına ve Tanrı'nın kurallarına göre düzeltmeye çalışıyor. And people who strictly follow the codes of religion, they are usually much more peaceful, they are much more happy. Ve parantez içinde bu dinleri yani takip eden kişiler de daha huzurlu oluyorlar. Because when people violate these laws of God, the universal laws of justice,
they still, deep inside, they know that doing something wrong and they will be punished. The punishment is coming. Çünkü insanlar Tanrı'nın kurallarını çiğnediklerinde ve adaletin yani yasalarına, evrensel yasalarına karşı çıktıklarında kendi içlerinde yanlış bir şey yaptıklarını biliyorlar ve bundan dolayı bir ceza çekeceklerini de hissediyorlar. Also, psychology works approximately on the same level. Psychology is teaching us, you know, that you shouldn't be attached to this. This is your negative attachment. You're too attached to these negative emotions which you have. Give it up. You know, and they're trying to again alleviate on this level, on the level of raga and dvesha, to alleviate our problems. Ve psikologların da aslında psikolojinin de yaptığı şey bu. Yani bu olumsuz duygulara çok fazla bağlanmış durumdasın, bunları bırakmalısın diyorlar. Onlar da bu raga ve dvesha seviyesinde bizim problemlerimizi aslında çözmeye çalışıyorlar. And there are some disciplines which are teaching us how to correct our problem on the level of asmita, of our false identification. Ve bazı öğretiler de asmita dediğimiz bu sahte kimlik boyutunda bizim yanlış anlayışımızı düzeltmeye çalışıyorlar. You go to some Buddhist meditation camp or to some vipassana camp. And basically what they're trying to teach you how to feel that you are not this body. Bazen bir Budist meditasyon kampına gidebilirsiniz veya bir Vipassana kampına gidebilirsiniz. Onlar da aslında size nasıl bu beden olmadığınızı hissedebileceğinizi öğretmeye çalışıyorlar. More or less saying that this is the problem is on this level because you are falsely identifying yourself with this matter. So solve this problem. All the problems which are stemming from it will be solved automatically. Ve diyorlar ki siz bu madde olduğunuzu düşündüğünüz için bu problemi yaşıyorsunuz ve bu anlayıştan kurtulduğunuzda bundan kaynaklanan bütün problemler de otomatikman çözülmüş olacak. And you know, you go to some philosophers or yogis in India and they chant Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, I'm Brahman, I'm spirit, I'm spirit, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Bazı yogiler görebilirsiniz Hindistan'da. Onlar örneğin bu mantrayı söylüyorlar devamlı. Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Yani ben Brahmanım, ben Brahmanım diyorlar. Yes, I'm Brahman. So, I'm spirit. So that's some sort of solution on this level, on the second level. But hardly anyone is dealing with the original cause, root cause of everything. Ve bu tür çözümler de aslında bu bahsettiğimiz ikinci seviyedeki çözümler ama çok az kişi gerçek problemin kaynağıyla uğraşıyor. The original cause is the ignorance which is covering our soul, our consciousness. The darkness of ignorance which produces all other effects of this. Asıl problem avidya dediğimiz cehalet. Bu bizim ruhumuzu ve bilincimizi örtüyor. Ve bütün bu diğer aslında problemler oluşmasına neden oluyor. And this ignorance is nothing but misunderstanding that I am independent. I can live without God. I don't need God to exist in this world. I am on my own. You know, God knows whether God exists or not. Only He knows. I don't know. And neither do I care. Ve bu cehalet de bizim Tanrı'dan bağımsız bir şekilde var olabileceğimizi düşünüyor olmamız. Yani Tanrı var mı yok mu onu da Allah bilir diyoruz yani. Ve ben bundan bağımsızım ve umurumda değil diyoruz olup olmaması. But yoga explains that all the samskaras, all the impressions which we have in the mind and which actually is the root cause of our sufferings in this world, of karma, all the vasanas, all this, you know, which astrology is trying to solve, you know, by showing this, all these samskaras, vasanas within our mind, they are seeds which are growing on the soil of avidya. Ama yogiler bize bunu açıklıyorlar. Aslında bütün bu bahsettiğimiz samskaralar, yani zihnimizin edinmiş olduğu bütün bu izlenimler, astrologların aslında çözmeye çalıştığı, yani bizim haritamızda çıkardıklarına çözmeye çalıştıkları konular, bunların hepsi aslında bu avidya dediğimiz cehaletin toprağına ekilmiş olan tohumlar gibiler. For the seed to grow, you need a good soil. And if there is no soil, the seed will not grow.
Yani tohumun büyüyebilmesi için, yeşerebilmesi için iyi bir toprağa ihtiyaç vardır ve toprak eğer verimli değilse o tohum da yeşeremeyecektir. So the real problem is avidya, this ignorance which is there, and the ignorance is the result of our turning away from God. Ve gerçek problem de bu cehalet ve bunun da nedeni aslında bizim Tanrı'dan uzaklaşmış olmamız. The ignorance, what is the nature of ignorance? Ignorance is that we turned away from Him. We don't want to look in His direction. We just want to look in the opposite direction. And in the opposite direction there is this material energy of the Lord which is very attractive and which is seducing us. Cehaletin doğası nedir? Yani cehaletin doğası aslında Tanrı'ya sırtımızı dönmektir ve onun olduğu yöne değil de diğer tarafa doğru bakmaktır. Ve o tarafa baktığımızda da biz neyle karşılaşıyoruz? Tanrı'nın maddi enerjisiyle ve o da çok cezbedicidir ve bizi aslında kandırır. So the root cause of all the problems is the direction of our consciousness. It's wrong direction. We are looking 180 degree in the wrong direction. Aslında bütün problemlerin kaynağı bilincimizin yanlış tarafa doğru bakıyor olması. Biz 180 derece ters bir tarafa doğru bakıyoruz. So Bhakti Yoga is teaching us how to turn our consciousness 180 degrees. Ve Bhakti Yoga'da bize bilincimizi nasıl 180 derece döndürebileceğimizi açıklıyor. And we all know it's very difficult to turn 180 degrees. Ve biliyoruz ki bu şekilde bir açıyla dönmek çok zor olan bir şey. We're used to look in a certain direction and we're used to, exist in a certain way in this material world. So Bhakti Yoga is dealing at the very root of this whole problem of the existence. Biz belli bir yöne doğru bakmaya alışmış durumdayız ve belli bir şekilde var olmaya alışmış durumdayız ve Bhakti Yoga'da bize aslında bütün bu problemin kaynağını gösteriyor. When this problem is solved, every other problem is solved automatically. Ve bu problem çözüldüğünde aslında diğer bütün problemler de otomatik olarak çözülecektir. You will not be so absorbed in this fearful existence, temporary existence. Your raga and vesha, your attachment and hatred will be automatically healed and will be very nice. And you will not, you don't need too much commandments. You will know intuitively what is good, what is bad. And your false ego will not also bewilder you if you destroy this original cause of all other problems, which is avidya. Ve biz o zaman bu maddi varoluşun içine bu kadar dalmış olmayacağız ve bu raga, dvesha konusu da aslında bizi bu kadar rahatsız etmeyecek ve bu kadar çok talimata ihtiyaç duymayacağız. Çünkü aslında sezgisel olarak neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu anlayabiliyor olacağız ve nihayetinde de bu sahte kimliğin etkisinde de olmayacağız. Bu gerçek kimliğimizi anlayabilmiş olacağız. So the method of Bhakti Yoga is to explain the nature of God and to explain the nature of God in a very attractive way. To explain how actually God in the ultimate sense is Krishna. Ve Bhakti Yoga'nın yöntemi de aslında Tanrı'nın doğasını açıklamak ve bunu da çok çekici bir şekilde açıklamak ve nihayetinde de Tanrı'nın Krishna olduğunu açıklamak. Like sometimes people they are arguing, your God is wrong, my God is right, your God is bad, my God is good, it's ridiculous because there is no many gods, there is only one God. Bazen insanlar tartışıyorlar, senin Tanrın yanlış söylüyor, benim Tanrım doğru söylüyor, o haklı, bu haksız diye ama aslında sadece bir tane Tanrı vardır. And different people call him in a different way because they have different conception of God, but ultimately God is one. İnsanlar ona farklı isimler vermişlerdir çünkü insanların Tanrı'ya dair farklı kavramları vardır ama nihayetinde o tektir. So some people call him Almighty, he is all powerful. Bazı insanlar ona en güçlü olan derler. Other people call him, he is all knowing, he knows everything. O her şeyi bilen derler diğerleri. Other people call him, he is everywhere. Ve diğerleri de onu her yere yayılmış olan derler. This is the same person who is everywhere, who is almighty. It's not that one God is everywhere, another God is all knowing everything, another God is all powerful. Ama aslında bu hepsi aynı kişidir. Yani her yere yayılmış olan, her şeyi bilen, her şeye kadir olan, tamamıyla güçlü olan bu kişiler birbirinden farklı kişiler değillerdir. Hepsi aynı kişidirler. God is one, and this is all different features of God. But in the ultimate sense,
you know, of course, this is our sectarian view, but in the ultimate sense, he is Krishna. Tanrı tektir ve bunların hepsi onun farklı özellikleridir. Tabii bu bizim daha sekteryan görüşümüz ama nihayetinde de Tanrı Krishna'dır. Because the ultimate feature of the Lord, which helps us to concentrate on Him, is His attractiveness, is His beauty, is His kindness and mercy. Çünkü bizi Tanrı cezbeden onun en nihai özelliği onun güzelliğidir, çekiciliğidir. Değil misin? tümüyle güzeldir. Some shortcut in Turkish language. Anyway, so Krishna is this feature of the Lord which helps us, if we understand how he is attractive, it will help us very naturally, in a very natural way, to look in his direction. If we understand that he is much more attractive than anything else, if we understand that this material nature is only attractive because it's just a spark of his beauty, then we very naturally will turn towards him. Ve biz Tanrı'nın aslında bu özelliğini anladığımızda, onun güzelliğini, onun çekiciliğini anladığımızda bu bize yardımcı olacaktır. Ve maddi doğaya baktığımızda onun çekiciliğinde sadece Tanrı'nın güzelliğinin, çekiciliğinin ufak bir parçası olduğunu anladığımızda bu bize yardımcı olacaktır. If somebody is very beautiful, you don't need to teach somebody to look at him. You will look at him or her automatically. You will just not be able to take away your eyes from him or her. Eğer bir kişi çok güzelse ya da çok yakışıklıysa o zaman ona bakmak gerektiğini söylemek gerekmez kimseye. Yani herkes otomatikman ona bakar ve onun güzelliği zaten cezbeder, özellikle bir hanım. I remember some time ago I was in Ujjain. There was the opening of the temple, and as a guest of honor there was one movie star, Aishwarya Rai, from India. She came. The whole city just flowed, just have a little glimpse of her. She was so beautiful, and you know, everyone was just, you know, and you know, there was some speeches, whatever, but nobody was listening to the speeches. Everyone was looking at her, and she was sitting like this. Bir süre önce Ujjain'de bir tapınak açılışına gitmiştim ve onur üyesi olarak, yani misafir olarak da aslında bir Hintli bir aktivist davet etmişlerdi, Aishwarya, ve herkes, bütün şehir aslında oraya akın etmişti. Ondan ufak bir böyle görüntü görebilmek için, onu görebilmek için aslında birçok konuşmalar yapılıyordu o sırada ama kimse konuşmaları duymuyordu bile. Herkes ona bakıyordu ve o da orada güzelce oturuyordu. If we understand that God is more beautiful than millions of Aishwarya Rais, then naturally we will be attracted. Eğer biz Tanrı'nın binlerce Aishwarya Rai'den daha güzel olduğunu anlarsak o zaman doğal olarak ona çekim duyacağız. And on the opposite side, whenever we have the manifestation of some demoniac nature is very ugly. Ve diğer taraftan da iblisvari bir doğayla karşılaştığımızda bu çok çirkindir. Like, you know, we're starting to read this chapter about Putana and different, you know, Puranas and Srimad Bhagavatam describe how Putana was. Putana was a demoness, and they say that she had eyes. Her eyes, you know, her eyelashes were like snakes. Ve biz şimdi Putana ile ilgili bölümü okumaya başladık ve farklı Puranalarda ve Srimad Bhagavatam'da onun betimlendiğini görüyoruz. O bir iblisti ve onun için deniyor ki kirpikleri yılanlar gibiydi, yani o kadar çirkindi. Like sometimes women have this, you know, plastic eyelashes. They're very ugly. Bazen kadınlar bu takma kirpikleri takıyorlar, çok çirkin oluyorlar aslında. So they're following the footsteps of Putana. Onlar Putana'nın ayak izlerini takip ediyorlar. It's a joke. Şaka. Don't take it seriously. Lütfen ciddiye alın. But again, the idea of this chapter, let's listen very carefully because we are coming gradually to the essence of this chapter.
is to explain through this story how God is extremely merciful and extremely kind and at the same time very beautiful. Ve bu bölümün aslında lütfen dikkatlice dinleyin. Bu bölümde aslında açıklanan şey, şimdi bu bölümün özüyle ilgili olarak konuşuyoruz. Bu hikayeden anlamamız gereken şey Rabbin ne kadar merhametli olduğu, ne kadar sevecen olduğu ve aynı zamanda da ne kadar güzel olduğudur. And therefore Srimad Bhagavatam, from the very beginning, Srimad Bhagavatam says, what is the essence of Srimad Bhagavatam? The essence, what is the purpose of Srimad Bhagavatam is Satyam Param Dhimahi. O yüzden de Srimad Bhagavatam için bunu söyler. Yani onun özü nedir, onun amacı nedir? Let us meditate on this absolute truth, the truth which is always existent. God is always existent, the origin of everything. He is always there. He is Satyam Param. Let us meditate on Him. Biz her zaman var olan Satyam Parama, yani Rabbe, her zaman var olana ibadet edelim. Onun üzerine meditasyon yapalım diye başlar. At the very end of Srimad Bhagavatam, there is another version of the same statement. Sutta Goswami, ending Srimad Bhagavatam, says, Tat Shuddham Amritam Vishokam. Tat Shuddham Amritam Vishokam. No. Tat Shuddham. Anyway, Satyam Param Dhimahi. Let us meditate on this absolute truth, who is the most pure, who is nectarian, who is giving the nectar of immortality, and who is ultimately relieves us from all sufferings. Tat Shuddham Amritam Vishokam. Amalam. Yeah, Amalam. He is most pure. He's totally spiritual. Amalam Vishokam Amritam. And he is devoid of all sufferings. He is the bliss personified. Ve Srimad Bhagavatam'ın son kısmında da aslında Sutta Goswami buna benzer bir ifade kullanmaktadır ve orada da Krişna için benzer şeyler söylenir. Onun en saf olan olduğu söylenir. Onun tamamıyla acılardan, ızdıraplardan uzak olduğu söylenir. Sometimes people they are trying to meditate, and when meditate they take, you know, I don't know if you are familiar with this, they say make the green point and meditate on the green point. How long you can meditate on the green point? Bazen meditasyon yapanlar böyle yöntemler geliştiriyorlar. Yani yeşil bir noktaya bak ve oraya odaklan diyorlar. Ama ne kadar süre bir yeşil noktaya bakabilir bir kişi? It's very boring to meditate on the green point. Yani yeşil bir noktaya meditasyon yapmak çok sıkıcıdır. But you can meditate without an end on the pastimes of the Lord, because He is so beautiful and He is so attractive and He is so charming. Ama Rabbin keyif tadı meşgaleleri üzerine hiç sıkılmadan meditasyon yapabilirsiniz. Çünkü o çok cezbedicidir ve çok güzeldir. So here we are. Yeah, just one more point, little more. This is introduction. The lecture didn't start yet. Biraz bu bir giriş, daha henüz derse başlamadık. Ufak bir nokta daha var. So, just one little point. You know, sometimes people they're comparing different. You know, yoga is a process of knowing the truth. Bazen insanlar farklı şeyleri karşılaştırıyorlar ama yoga gerçeği bilmenin bilimidir, sürecidir. Ultimately, all people here they're trying to know the truth. They're developing different methods of how to get the deeper knowledge of the reality. What is the essence of reality? Nihayetinde bütün bu okullardaki herkes yani gerçeğin ne olduğunu, onun özünün ne olduğunu anlamaya çalışmaktadır. And there are different processes of knowing the truth. Ve gerçeği öğrenmenin, bilmenin de farklı yöntemleri vardır. And while comparing different methods, we should understand what is the most effective method. Ve bu yöntemleri karşılaştırırken de bunların içinde en etkili yöntemin ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız. If we want to achieve success, we have to be very clear how to achieve success on this in this particular path, how to reach the desired destination. Ve biz eğer başarıya ulaşmak istiyorsak, ya başarılı olmak istiyorsak bu istenilen, arzu edilen noktaya nasıl ulaşacağımızı bilmeliyiz. So the teachers, the gurus of our line, they say that different, you know, if we compare different methods, effectiveness of different methods depends on different factors. Ve bizim öğretmenlerimiz de bu farklı yolları kıyaslarken bunun
bazı farklı faktörlere dayandığını söylerler. The first factor which we should consider is pramata bala, how capable I am of doing this process. Bu faktörlerden ilki ben bu süreci gerçekleştirmeye uygun muyum? Yani bunu yapabilir miyim diye düşünmektir. Like yoga may be very effective. It's a very effective method for certain to cure some diseases or whatever. But you know, if you are 85-year-old and you have pain in all your joints, and somebody will tell you, you know, please do Padmasana and you will solve all your problems, it's not very practical. It's not a very good solution. Yoga çok etkili olabilir ve birçok hastalığı ortadan kaldırıyor olabilir ama siz 85 yaşındaysanız ve bütün eklemleriniz ağrıyorsa ve birisi de size Padmasana yaparsan bütün problemlerin çözülecek derse bu çok pratik olmayabilir sizin için. So we have to really know our capacity and our qualification before we start any process. Biz herhangi bir sürece başlamadan önce kendi kapasitemizi ve özelliklerimizi, niteliklerimizi iyi bilmeliyiz. And then there is also different methods. They have different effectiveness. And it is called pramana bala, how effective they are in helping you to know the truth. Ve pramana bala dediğimiz farklı yöntemlerin farklı etkili olma özelliği vardır. Yani size ne kadar yardımcı olabilirler. Some are more effective, some are less effective, some are more superficial, some are going deeper. Bazıları daha etkilidir, bazıları biraz daha etkisizdir, bazıları daha yüzeyseldir, bazıları sizi daha derine getirebilir. But then there is third consideration, prameya bala. Prameya means, pramata means the knower, somebody who wants to know the truth. Pramana means the method of knowing the truth. And prameya means the object which we want to know. Burada pramata bilen kişidir, pramana bilme sürecidir ve pramata, pramana and prameya. Prameya. Prameya da aslında prameya is the last one. Yeah, prameya is the object. Ve bu da bilmenin nesnesidir. So, and our acharyas say why bhakti yoga is so powerful. Not because we are so capable of doing bhakti yoga. We are completely useless. No problem about it. Ve bizim öğretmenlerimiz de Bhakti Yoga'nın neden bu kadar etkili olduğunu açıklarken aslında bunun bizimle ilgili olmadığını söylerler. Çünkü biz tamamıyla işe yaramazız aslında. We happily ate many cows, so we definitely achieved a lot of qualification to do Bhakti Yoga. Biz mutlu bir şekilde birçok inek yedik ve Bhakti Yoga yapmak için gerekli niteliklere mi ulaştık? So as far as us is concerned, we are not very capable. As far as the process is concerned, it's a powerful process, but we can hardly follow it. But what is the most important about this is that the object of our meditation is very powerful. Burada biz aslında hani bizden bahsettiğimiz, yani bilen kişiden bahsettiğimizde hani biz bu niteliklere sahip değiliz. Bu süreçten bahsedecek olursak Bhakti Yoga sürecinden. Bu da çok güçlü bir süreç ama bunu da tam olarak takip edemiyoruz. Ama bizim için yani bu yöntemin bu kadar etkili olmasının nedeni aslında bu yöntemin nesnesidir. Yani o kadar güçlüdür ki bunun başarılı olmasını sağlar. If we really understand who is God by reading Srimad Bhagavatam, then our meditation becomes very, very natural and easy. Srimad Bhagavatam'ı okuyarak biz Tanrı'nın kim olduğunu anlayabilirsek eğer bizim meditasyonumuz çok basit bir hale gelir. If we really understand that He is joy and bliss personified, and He is how beautiful He is, if we, you know, like one poet, he wrote a joking description of Krishna's beauty. Biz eğer onun mutluluğunu ve neşenin yani kişiselleşmiş hali olduğunu anlarsak ve bir şairin yazdığı bir şiir var Krishna ile ilgili olarak. He said that Krishna's eyes wanted to talk with Krishna's ears. O diyor ki Krishna'nın gözleri Krishna'nın kulaklarıyla konuşmak istiyorlardı. And therefore they became so long that they reached Krishna's ears, and they're still talking with Krishna's ears. O gözler onun için o kadar uzadılar ki kulaklarına kadar vardılar ve onlar hala konuşuyorlar. He has big, beautiful eyes and beautiful curly hairs, which are flowing all around like bumblebees around him, and he has
Anyway, he's the beauty personified. Onun çok büyük ve çok güzel gözleri var ve o kadar böyle kıvır kıvır çok güzel saçları var ki aynı etrafında uçuşan yaban arıları gibi de her yere dağılmış durumdalar. O çok güzel. So the object of meditation is very powerful, and moreover, the object of meditation is not just a green point somewhere. The object of meditation is reciprocating with our meditation when he feels or knows that we are trying to meditate on him. He can help us in this meditation. Ve bu meditasyon nesnesi o kadar güçlü ki ve bu sadece yeşil bir noktaya bakmak gibi bir şey değil. Çünkü bu meditasyon nesnesi size karşılık veriyor. Yani bizim ona ulaşmaya çalıştığımızı anladığında Krishna bize yardım ediyor. Like Hare Krishna mantra. When we meditate on Hare Krishna mantra helps us to meditate on Hare Krishna. Biz Hare Krishna mantrası meditasyon yaptığımızda Hare Krishna mantrası bizim ona meditasyon yapmamıza yardımcı oluyor. Sometimes we're trying and our mind is totally distracted, but all of a sudden Hare Krishna mantra takes over of all our senses and takes over of our mind. Like during the kirtan, we just forget about everything else. Bazen biz Hare Krishna mantrasını söylemeye çalışıyoruz ve zihnimiz her yere dağılmış oluyor ama sonra o bizi ele geçiriyor. Aynı kirtanda olduğu gibi duyularımızı ve zihnimizi ele geçiriyor ve biz bir anda ona dağılmış buluyoruz kendimizi. Anyway, so that's the introduction. Now the lecture starts. Evet, bu girişti. Şimdi dersimize başlıyoruz. So we are in this 10th canto of Srimad Bhagavatam, which describes the stories of Krishna, how beautiful he is and how he is reciprocating with his devotees, with the soul so completely surrendered unto him. Biz şimdi Srimad Bhagavatam'ın 10. kantosu üzerine konuşuyoruz ve bu kantoda da Krishna'nın keyif dolu meşgalerinden bahsediliyor ve onun nasıl ona adanmış olan, tamamıyla teslim olmuş saf ruhlarla nasıl etkileşim içinde olduğundan bahsediyor. So let's hear a little bit about the story and try to go deeper into the story, to meditate on the story, how it is, try to see the story, how it develops, how it unfolds. Şimdi bu hikaye hakkında konuşalım ve bu hikayenin biraz içine girmeye çalışalım. Nasıl bu hikaye gelişti? Buradaki olaylar nasıl gelişti? So I will explain the background of this verse which we read. Şu anda okumuş olduğumuz kıtanın geri planını anlatacağım biraz. In this verse which we read, it is said that Nanda Maharaj is going back to Gokul from Mathura. Burada Nanda Maharaj'ın Mathura'dan Gokul'a geri gittiği söyleniyor bu kıtada. And on the way he is remembering about his meeting with Vasudev, whom he met in Mathura. Ve Mathura'da karşılaşmış olduğu, buluşmuş olduğu Vasudev'le görüşmeleri hakkında düşünüyor yoldayken. So Krishna is just 6 days old. 6 days back he is born. Krishna 6 günlük ve 6 gün önce doğmuş. Nanda Maharaj was waiting and waiting for the child to be born for many years. Actually, they say that Nanda Maharaj was 80 years old when Krishna was born. Nanda Maharaj Krishna'nın doğmasını 86 something. Nanda Maharaj Krishna'nın doğmasını yıllarca beklemiş ve söylendiğine göre Krishna doğduğunda o 86 yaşındaymış. You know, if you're for 86 years you're waiting for something to happen and then ultimately it happens, you can imagine how happy you become. Ve 86 yıl boyunca bir şeyin olmasını beklediyseniz ve o şey gerçekleştiğinde ne kadar mutlu olduğunuzu düşünebilirsiniz. For 80 years he was waiting for his son to be born. Ultimately the son was born, and not an ordinary son, the son which was more beautiful than the sun. Yani 86 yıl boyunca o bir oğlu olması için beklemişti ve nihayetinde o oğlu olduğunda o sadece bir oğul değil de o güneşten bile daha güzeldi. He was bluish and he had big beautiful eyes and he was always smiling and he was with hairs and he was completely charming. O böyle mavi bir renkteydi, çok güzel gözleri vardı ve tamamıyla cezbediciydi. But we know the story that actually Krishna was born simultaneously in two places. One Krishna was born in Gokul, another Krishna was born in Mathura in the prison cell of Kamsa. Biliyoruz ki Krishna aynı anda iki farklı yerde doğmuştu. Gokul'da ve Mathura'da, Kamsa'nın hapishanesinde. And in prison cell of Kamsa he was in a completely different way. He was in a very majestic form. He was attired in a very beautiful
dress and everything, and he told Vasudev to take him. He took a form of a small baby and he told Vasudev, please bring me to Gokul. Ve Kamsa'nın hapishanesinde belirdiğinde Krishna'nın formu çok daha farklıydı, çok daha görkemli bir formda belirmişti ve çok güzel giysiler giymiş durumdaydı. Ve sonra Vasudev'den kendisini oradan uzaklaştırmasını istemişti ve o zaman da bir bebek formunu almıştı. So Vasudev, overwhelmed with this feeling of love, of fatherly love towards Krishna, he took little baby Krishna on his head and he brought him at the night without knowing, nobody knew about this. He brought it to the house of Nanda Maharaj and placed little baby Krishna on in the maternity room of Yashoda, who already gave birth to a baby girl and to little Krishna, and two Krishnas merged at that time. Ve Nanda Maharaj, Vasudev Krishna'ya karşı bu babacan duyguları beslemeye başlamıştı ve o ona karşı sevgi duyuyordu ve onu kafasına yerleştirerek onu Nanda Maharaj'a götürdü ve Yashoda annenin doğum yaptığı evde diğer Krishna ile onlar bir araya geldiler ve birleştiler. Yashoda anne de bir kız çocuğu doğmuş. I wish I could speak Turkish to tell this katha without any interruptions. Keşke Türkçe konuşabilseydim ve bu kathayı hiçbir bölünmeden anlatabilseydim, kesilmeden. But anyway, please, let's try, because Srimad Bhagavatam is teaching us how to meditate on Krishna through the emotions. Not just this dry meditation which usually is recommended somewhere. It's a meditation which is endowed with emotions. Srimad Bhagavatam bize Krishna üzerine meditasyon yaparken bunu duygularımızla yapmamızı öğretiyor aslında. Kuru bir şekilde değil, başka yöntemlerde anlatıldığı gibi. While Nanda Maharaj is celebrating the birth of Krishna and there is a huge festivity and everyone is joyful in Gokul, Mahavan, where Krishna is there, Vasudev is in complete anxiety in Mathura. Ve Nanda Maharaj Krishna'nın doğumunu kutlarken ve büyük böyle bir festival havası eserken orada, diğer taraftan aslında Nanda Maharaj çok büyük bir endişe içerisinde. He is living there with Kamsa, and Kamsa is his greatest enemy because Kamsa wants to kill his 8th son. Ve Nanda Maharaj, Vasudev Kamsa ile birlikte bu hapishanede kalmak zorunda ve o da onun en büyük düşmanı ve kendisinin 8. oğlunu da öldürmek istiyor. So Vasudev, he wants to save his son. He brings his son to Nanda Maharaj, but at the same time he thinks, you know, this Kamsa is so powerful, and very soon he will find out that, you know, my baby is somewhere in this village, and he will find him and he will kill him. Vasudev oğlunu kurtarmak için onu Nanda Maharaj'ın yanına götürüyor ama bir taraftan da Kamsa'nın çok güçlü olduğunu düşünüyor ve er ya da geç onun aslında Krishna'nın yaşadığını öğreneceğini ve o küçük köye gidip onu öldüreceğini, onu bulacağını düşünüyor. And we know that Kamsa, when he hears that in the prison cell Devaki gave birth to a baby, and he, you know, he knows that there is some newborn child there because the newborn child is crying. The Kamsa is rushing there and taking this little baby girl, which is there in the laps of Devaki, and tries to slash this baby girl on the stone. Ve Devaki'nin doğum yaptığını duyduğu anda Kamsa orada bir bebek ağlaması duyduğu anda oraya koşuyor ve o bebeği kapıyor ve o kız çocuğunu yere fırlatıp onu öldürmeye çalışıyor. And the baby girl, you know, slips out from his hands and, you know, kicks out by her leg to Kamsa's head and say, "You're fool." Ve o kız çocuğu da onun elinden kurtuluyor ve onun kafasına bir tekme atıyor ve diyor ki sen bir aptalsın. Your enemy who will kill you was born somewhere else. Seni öldürecek olan düşmanın başka bir yerde doğdu. So Vasudev knows about this, and he becomes even more fearful because, you know, his secret is disclosed. Your enemy is born somewhere else. Vasudev bunu biliyor ve o yüzden de daha çok endişeleniyor çünkü sırrını birisi açığa çıkarmış durumda. Oğlum başka bir yerde doğdu diyorlar. And Kamsa gets all his ministers together, and the ministers together, they're talking and they're saying, let's kill all the babies. Ve Kamsa bütün bakanlarıyla
bir araya geliyor ve sonunda bütün çocukları, doğan çocukları öldürmeye karar veriyorlar. Just in case, let's kill all the babies who were born 10 days or before, let's kill everyone, no problem. Son 10 gün içinde doğan bütün bebekleri öldürelim diye karar veriyorlar. Problem değil diyorlar. So Vasudev Maharaj, he just and he knows also, Vasudev knows that Nanda Maharaj arranged a big festival, invited everyone on this festival. My son is born, and Vasudev is thinking, what is he doing? Ve Vasudev Maharaj biliyor ki Nanda Maharaj oğlunun doğumunu kutlamak için büyük bir festival düzenlemiş durumda, bir bayram havası esiyor. Ne yapıyor diyor. I was trying to hide my little baby, and he is announcing to the whole world this baby is born. Ben bebeğimi saklamaya, kurtarmaya çalışıyordum ve o şimdi bütün dünyaya bu bebeğin doğduğunu haykırıyor. And therefore, what happens? He sends his messenger, his old servant, to Nanda Maharaj. O yüzden de o bir ulak iletiyor, yani ulak gönderiyor. Yaşlı bir ulağı ve onu gönderiyor Nanda Maharaj'a. Because Kamsa, we know, he released Vasudev temporarily for, when Krishna was born, because he was chastised by this Durga Devi. Anyway, so he sends his messenger, and the messenger comes in complete anxiety to Nanda Maharaj, just a couple of days after Krishna is born. Ve biliyoruz ki Durga Devi tarafından azarlandığı için aslında Kamsa bir süreliğine Vasudev'e bırakıyor ve o da o ulağı gönderiyor ve o zaman da Nanda Maharaj'a ulaşıyor ve Nanda Maharaj da çok endişeleniyor. And he is describing all these events which are taking place in Mathura. He said that Vasudev sent me to you, and there is something very dangerous. Please be aware that Kamsa will try to kill all the babies. Ulak diyor ki yani lütfen dikkatli ol diyor. Mathura'da olan bitenleri anlatıyor ve çok tehlikeli bir durum var. Kamsa mutlaka gelip buradaki bebekleri öldürecek diyor. And actually Vasudev gave an advice to Nanda Maharaj. You please go to Kamsa and you pay taxes. Maybe he will be a little pacified, because demons are very angry, but when they get some money they become a little more happy. Ve Vasudev Nanda Maharaj'a bir tavsiyede bulunuyor. Gidip ona vergi öde diyor. Çünkü iblisler diyor çok böyle kızdıkları zaman onlara bir şey verdiğinde sakinleşirler diyor para verdiğinde. And Nanda Maharaj, he hears this advice and he thinks, oh, that's a very good idea. Let's go to Kamsa and give him very good gifts. Maybe it will melt his heart. Ve Nanda Maharaj da bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyor ve evet diyor, gidip Kamsa'ya diyor çok güzel hediyeler vereyim diyor. Belki bunlar onun kalbini eritir. So he collects all the goods and he puts it on the bullock carts, and he goes to Mathura with all these goods to pay tax, and he wants to pay tax in advance. Usually people, they pay tax only when they have to pay tax, but Nanda Maharaj says, let him have tax for the whole year, let him be happy. Ve o bütün bu malları, kanunları yüklüyor öküz arabalarına ve onları Kamsa'ya götürüyor ve vergi zamanı gelmemesine rağmen önden aslında bütün yılın vergisini ödüyor ve bu şekilde Kamsa mutlu olsun diye düşünüyor. So what we see here, these people who have seen Krishna, have seen how beautiful he is, and they want to protect him by all means. They're ready to do anything just to protect this little baby Krishna. Burada görüyoruz ki Krishna'nın ne kadar güzel olduğunu, onu gören kişiler onu korumak için her şeyi yapmaya hazırlar. And it is actually Srila Goswami explains all these little details of this story, and he says that before Nanda Maharaj goes to Mathura, he comes to his little baby Krishna as if he is asking permission. Please let me go for a few days to Mathura. Ve Srila Goswami de bu hikayenin ayrıntılarından bahsederken Nanda Maharaj'ın Kamsa'nın yanına gitmeden önce bebek Krishna'nın yanına gelip ondan izin istediğini, lütfen ben birkaç günde Mathura'ya gideceğim diye ondan izin istediğini söylüyor. And he is standing there. There is a little baby, beautiful, most beautiful baby laying there, and Nanda Maharaj is staying there, looking at him, and he's forgetting everything about the world. He's just looking at the beauty of this baby. Ve orada duruyor ve önünde de bebek Krishna duruyor ve ona bakarken aslında dünyadaki her şeyi unutuyor. And then the baby starts smiling. Ve sonra da bebek gülmeye başlıyor. And nodding the head. Ve kafasını sallıyor.
And the nurse which is next to him, she says, he allowed you to go, you can go, no Ve problem. yanındaki ebe de diyor ki tamam diyor, gitmene izin verdi, gidebilirsin. He goes there and he pays the tax and he meets with Kamsa and and Kamsa becomes very pleased with him. Evet, o gidiyor Kamsa'ya ve bütün bu hediyeleri veriyor ve Kamsa da ondan çok memnun oluyor. And Nanda Maharaj is a little bit pacified, and then he meets with Vasudev secretly in Mathura, because they cannot really reveal that they are somehow connected. Everyone knows that they are connected, but this meeting is very secret. Ve Nanda Maharaj da bu şekilde biraz rahatlıyor ve sonra gizlice Vasudev'le görüşüyor. Çünkü onlar aralarındaki bu bağlantıyı açık etmek istemiyorlar. O yüzden çok gizli bir şekilde buluşuyorlar. And they meet Herkes with biliyor each other. They are cousin brothers. They are step brothers. They are not cousin step brothers. They are meeting with each other there secretly. And Vasudev starts asking, how you're doing, how your cows are doing. And he wants to ask how is Krishna, but he cannot ask how is Krishna. He first asks how is your cows are doing. Ve bu üvey kuzen kardeşler bu şekilde buluştuklarında Vasudev ona Nanda Maharaj'a inekleriniz nasıl diye soruyor. Aslında Krishna'nın nasıl olduğunu merak ediyor ama hemen soramıyor bunu. Because he knows if the cows are nice, then Krishna will also be happy. Çünkü biliyor ki inekler iyi durumdalarsa Krishna da mutlu olacaktır. And he's asking, I heard that you have a child. He doesn't even say, is it a boy or what? I heard, how is he? Ve sonra diyor ki duydum ki bir çocuğun olmuş. O nasıl? Adını bile söylemiyor. And Srila Goswami is asking the question, why Vasudev Maharaj didn't take Devaki with him, his wife, to Nanda, because Devaki is also in anxiety. How is Krishna? He wants to know, how is Krishna? Is he safe? Is he okay? Is he healthy or no? Ve Srila Goswami bunu soruyor. Neden Vasudev eşi Devaki'yi de yanına almadı? Çünkü Devaki de aslında çok endişeliydi. Krishna nasıl, iyi mi diye merak ediyordu. And he says that, if he would take his wife Devaki with him, she would not be able to contain herself. She would immediately ask, how is my Krishna? Çünkü biliyordu ki eşinin yanına alsaydı o kendisine hakim olamayacaktı ve hemen benim Krishna'm nasıl diye soracaktı. He's my son, how is he? O benim oğlum, o nasıl? But Vasudev Maharaj, he's very composed. He said, how is your baby doing? Ama Vasudev Maharaj kendine hakim ve diyor ki senin oğlun nasıl, iyi mi? And ultimately what he says, and then he finds out, first of all, he finds out that Nanda Maharaj doesn't know anything about this baby, and that how he exchanged the baby, everything. He wants to make sure that everything is secret, that the secret is completely intact. Ve bu şekilde aslında Vasudev emin oluyor Nanda Maharaj'ın hiçbir şey bilmediğinden ve bu sırrın da böyle gizli kalmasını istiyor. And he understands that ultimately Krishna is okay and everything is fine, so he's pacified. And then he says, I think something may happen wrong in Gokula. Please go back as soon as possible, because some calamity may take place there in your village. Ve bu şekilde her şey yolunda olduğunu ve Krishna'nın iyi olduğunu anlıyor. Sonra diyor ki Gokul'a geri dönmen gerekiyor sanırım. Orada bir felaket gerçekleşebilir, bir tehlike olabilir diyor. And Nanda Maharaj, he is going back. This is the verse which we read, the first verse. I will finish very soon already because this is the verse. But Nanda Maharaj, he goes back and he remembers these words of Vasudev, and he thinks whatever he says must be right. Ve Nanda Maharaj yolda geri giderken Vasudev'in söylediği bu sözleri hatırlıyor ve bunlar doğru olmalı söylediği şeyler. Because he is so pure-hearted, he is so selfless. The pure-hearted people, they can know future. Çünkü diye düşünüyor Vasudev için o çok saf bir kişi ve bu şekilde saf bir kalbe sahip olan kişiler gelecekte neler olduğunu bilebilirler. If he says that there must be some calamity, so there should be some calamity, and he feels a lot of anxiety within his heart. Ve eğer o bir felaket olacağını söylüyorsa mutlaka bir felaket gerçekleşecektir diye düşünüyor ve çok endişeleniyor. Kalbinde çok endişe duyuyor. And he also thinks that
is a pure devotee. Whatever pure devotee says, it must be true. It's always true because this is the power of the words of pure devotee. Ve o diyor, o aynı zamanda saf bir adamın sözlerinin her zaman doğru olacağını düşünüyor. Bu saf bir adamın sözlerinin aslında gücüdür. Like Srila Prabhupada in 71, he came to Moscow once. And he said, in 20 years, this country will be finished. In 91, this country was finished. Srila Prabhupada 1971'de Sovyetler Birliği'ne gelmişti ve sadece bir kere gelmişti oraya ziyarete ve demişti ki 20 yıl içinde bu Sovyetler Birliği yıkılacak ve 1991'de de yıkıldı. So Nanda Maharaj, he is in complete anxiety. He goes on the way. He doesn't know what to think. His heart is overwhelmed with this anxiety. And what he does, he starts to pray to God. Nanda Maharaj yolda giderken kalbi bu şekilde endişeyle dolu bir hale geliyor ve ne yapıyor? Dua etmeye başlıyor. This is the first lesson which Srimad Bhagavatam is teaching us in this beautiful lila which we are trying to describe. Bizim betimlemeye çalıştığımız bu güzel lirada, bu güzel keyif dolu meşgalede bize Srimad Bhagavatam'ın öğrettiği ilk şey bu aslında. There will always be some calamities and some anxieties and some problems in this world. Bu dünyada her zaman bazı felaketler, bazı problemler, bazı ızdırap verici durumlar olacaktır. There are problems at every step, and therefore at every step we should remember about the Lord. Ve her zaman her adımda tehlike olacaktır. O yüzden her adımda biz Rabbi hatırlamalıyız. At every step we should ask for shelter and for protection from the Supreme Lord. Her adımda yani biz Rabbe sığınmalıyız, Yüce Rabbe ve onun korumasını aramalıyız. And that's actually the secret. This is our, the journey of Nanda Maharaj to Gokul from Mathura is actually our journey from our place where we are to the village where Krishna is. And the first step on this journey is that we take complete shelter of God. Aslında Nanda Maharaj'ın bu Mathura'dan Gokul'a yaptığı yolculuk bizim yolculuğumuz aslında. Bizim Krishna'nın yaşadığı köye Gokul'a gidiş yolculuğumuz ve bunun ilk adımı aslında Rabbe sığınmak. When everything is nice in our life, we tend to forget about God. Hayatımızda her şey iyi gittiğinde bizim Tanrı'yı unutma eğilimimiz oluyor. But we should always remember that nothing is nice in our life. Ama biz her zaman hayatımızda hiçbir şeyin hoş olmadığını hatırlamalıyız. The danger is awaiting for us. Tehlike bizi bekliyor. So at every step we should take shelter of God, and ultimately then the end will be happy end. Her adımda, attığımız her adımda Tanrı'ya sığınmalıyız. Ancak bu şekilde mutlu bir sonla karşılaşacağız. If we want the happy end for our life, we should remember about God at every step of our life. Eğer hayatımızın sonunun mutlu bir son olmasını istiyorsak, o zaman attığımız her adımda Rabbi hatırlamalıyız. Then only our life will have a happy end. Ancak otherwise it will be a very unhappy end. Ancak o zaman hayatımızın sonu mutlu bir sonla bitebilir, yoksa çok mutsuz bir sonla bitecektir. And to remember about God means to remember the stories which are there. I just started to describe it. You please read it, you please hear it, and you will be totally happy because your meditation will be not in this world, but your meditation will be with Krishna. And because Krishna is always happy, you will be infected by his happiness. Ve Tanrı'yı hatırlamak da aslında bu betimlemeye çalıştığım hikayeleri duymaktır ve bunlar hakkında konuşmaktır ve biz bunlara meditasyon yaptığımızda aslında her zaman mutlu hissedeceğiz kendimizi. Çünkü Krishna her zaman mutludur ve biz de bu enfeksiyonu kapacağız. Anyway, thank you very much for this. I want to ask a question, but not about this topic. Okay. I will try ask in English. So when I was I just reading topic about time in Srimad Bhagavatam. Duyamıyorlar galiba için birazcık yüksek sesle. Peki Rusça sorsam şimdi olur mu yoksa? Canım, önemli olan yüksek sesle söyleme. Duyamıyoruz. O zaman Rusça sorayım.
Махарадж, можно я задам вам на русском быстренько? No problem. Когда я просто читала «Время» в Шримад Бхагаватам и вообще сознание Кришны, вроде бы все хорошо, есть сложные философские вопросы, легкие, но один поинт очень трудно мне немножко принять. Это что Господь Брахма живет всего одну нимешу, я правильно если понимаю, это 1/8 секунды с точки зрения Кришны, а с нашей точки зрения это 4 юги. А мы, получается, нашу жизнь с Брахмой, мы вообще с точки зрения Кришны вообще ничто, я даже не знаю, как это измерить. Теперь мой вопрос, и что мне было трудно, итак, в таком ничтожном положении, и еще я молюсь, и трудно понять, что Господь Шри Кришна с нашего материального мира, с этой кали-юги, и как бы мои молитвы, я должна быть настолько сильной, чтобы не пропустить вот этот децл времени. Вот если вы как-то поможете вернуть мне веру, что Кришна меня заметит. То есть, иначе говоря, у Кришны должна быть очень хорошая реакция, чтобы успеть вас. The question is, the philosophy of Krishna consciousness is very nice, but there is one point which is very difficult to accept, because when Srimad Bhagavatam explains the different scales of time, it says that the whole life of the creator of this world, Brahma, the secondary creator of this world, is just a little speck of a second for Krishna, and our life, in comparison to the life of Brahma, is totally, completely, insignificant. So if Krishna's time is so huge and so long, then how he can notice something which is so insignificant? Will he be able to even know that I exist, because my existence is in such a short time according to his time scale? Krishna bilinci felsefesi çok hoş ama bir zor olan bir nokta var. Yani biz bu dünyayı yaratan ikinci yaratıcı olan Brahma'nın yaşam süresinin bile Krishna açısından baktığımızda bir saniye gibi olduğunu sanıyoruz ve bizim yaşam süremiz Brahma'nın yaşam süresiyle kıyaslandığında hiçbir şey gibi, yani çok önemsiz kalıyor. Peki bu süreyi, yani Krishna benim bu kadar kısa olan yaşam süremi ve beni gerçekten fark edecek mi? All these descriptions, they are there to give us some little understanding of what eternity means. Bütün bu Srimad Bhagavatam'daki betimlemeler bize ebediyetin nasıl bir şey olduğu ile ilgili bir fikir vermek amacıyla anlatılıyor. Living in this material world where everything is very temporary, it's very difficult to operate or to relate to these concepts of eternity, of something unlimited. It's very difficult because we don't have experience of this. When we feel about, when we think about eternity, we start immediately think that it must be very boring to be, eternally do something. So these descriptions are just to give us some idea what eternity means. Aslında biz bu maddi dünyada yaşarken ebedi olanın ne olduğuna dair bir fikir geliştirmemiz çok zor oluyor. Her şeyin sınırlı, her şeyin geçici olduğu bu dünyada yaşarken. Ve bu bize çok sonsuzluk gibi geliyor ve bu bize çok sıkıcı bir şey gibi geliyor. Yani ebediyen bir şey yapıyor olma düşüncesi. Ve bütün bu betimlemelere baktığımızda aslında bize ebediyetin ne olduğuna dair bir fikir vermek için bunlar. So they are not for this reason to give us to explain to us how insignificant is our life. It's just to give us some idea what eternity means,
But as far as our life is concerned, then you don't worry, because Krishna, who is enjoying this eternal life in the eternal world, eternally, and his life is indeed has completely different quality. He is there within your heart. So, and when he is there within your heart, he lives according to your time scale. Don't worry. Ve bütün bu betimlemeler aslında bize, yani bizim yaşantımızın ne kadar önemsiz olduğunu anlatmak için anlatılmıyor, ama bu ebediyeti açıklamak için anlatılıyor ve Krishna kendi ebedi mekanında ebedi meşgalelerini sergilerken ve ebedi bir şekilde bunlardan mutluluk duyarken aslında o bizim yaşamımızda beliriyor ve bizim kalbimizde bulunurken aslında bizim zamanımıza göre yaşıyor. That's the real glory of God. He's not only big. You know, sometimes people trying to glorify God say He's so great, He's so big, He's so powerful. Yeah, that's a part of His glory. Evet, Tanrı esas yüceliği de bu. Birçok kişi onun çok büyük olduğunu, çok inanılmaz, muazzam olduğunu düşünüyor. Evet, ama bunlar onun yüceliğinin sadece bir parçası. But another part of His glory is that even though He's so big, He also can be normal size, so to speak. Onun yüceliğinin bir diğer bölümü de aslında onun bu kadar büyük ve muazzam olmasına rağmen aynı zamanda normal bir boyuta da inebiliyor olması. Like sometimes people, you know, I saw some statue of Buddha, I think, or somewhere, or Arhat, you know, they built a very big statue, you know, 30 meters high or 40 meters high. This is God. Ve bazen Buda'nın bir heykelini yapıyorlar 30 metre, 40 metre boyunda ve bu Tanrı diyorlar. Or we were in Armenia, and in Armenia, one billionaire, he wants to build the biggest statue of Jesus Christ in the world, you know, 60 meters high. Ve biz Ermenistan'dayken bir tane milyonerle karşılaştık ve o da Hazreti İsa'nın en büyük heykelini yapmak istiyor. So sometimes people, they have this idea that God is only big and His time is so big and everything is big, so that we could feel ourselves very insignificant. Ve bazen insanlar böyle bir fikir kapıyorlar. Tanrı çok büyük, onun zamanı çok sonsuz ve biz onunla kıyaslandığında çok önemsiziz diye. But when Prabhupada was asked, how big is Krishna? Ama Prabhupada'ya sorduklarında Krishna'nın ne kadar büyük olduğunu, Prabhupada said, Krishna is medium size. Krishna'nın orta boylu olduğunu söyledi. Like we have this, you know, the clothes for, you know, large, small and medium. So Krishna is medium size. Bizim kıyafetlerde böyle işte small, medium, large gibi şeyler oluyor, etiketler oluyor. O da orta boy. Yani the glory of God is that He is simultaneously so huge and so big, but at the same time He's so He relates to you. He comes to your level, and He can relate to you. So He lives with you, your life, and whatever long your life is, He notices you because He's there within your heart. Don't worry about this. Ve Tanrı yüceliği de bu. O çok inanılmaz, sınırsız ve çok büyük olmasına rağmen aynı zamanda senin seviyene de iniyor ve senin yaşantın boyunca seninle birlikte kalbinde olarak yaşıyor da. O yüzden bu konuda endişelenmenize gerek yok. The God would not be really great if He would not be able to relate to us insignificant living entities, to come to our level. Tanrı eğer bizde yani bu önemsiz varlıklara hitap edemeseydi, yani bizim seviyemize inemeseydi, o zaman gerçekten o kadar yüce olamazdı. It's like very great man, you know, if he's great it's okay, but when he comes to simple people and he shakes their hands and, you know, embraces them and asking how are you doing, you know, then people say, oh, he's really great. That's his real greatness. Çok yüce bir kişi düşündüğümüzde o, ama basit kişilerle karşılaştığında onların seviyesine inip onlarla da el sıkışıyorsa ve onlarla da sohbet edebiliyorsa o gerçekten çok inanılmaz bir kişi diyorlar. So in the same way, Krishna is great because he can be medium size. O yüzden Krishna da çok yüce çünkü o medium boyutunda olabiliyor. Спасибо большое, Махараджа, за возможность задать вопрос.
Шакуч спросила, боясь, что Кришна не услышит или не заметит, а я боюсь не успеть, так сказать, прожить свою жизнь зря. И есть такое ощущение, что как вот среднестатистически преданный, если выражаться угловато, который иногда очень старается в духовной практике, иногда рожает несколько детей за раз, потом опять старается, потом война, потом опять старается. И вот приходит конец жизни, вот этот вот маленький миг, и куда дальше? Когда мы еще не успели развить, может быть, очень старались, может быть, очень хотели, но я действительно боюсь не успеть развить, просто сделать что-то не то. Вот это действительно мой страх. Я не успею, я не разобью, и что будет дальше? У меня вроде бы как будто бы нет чувства, что этот материальный мир настолько меня манит, и я здесь что-то безумно хочу. Я хочу Кришне, но кажется, жизнь так быстро летит, я не успеваю подумать год от года, хочется прогресса, хочется действительно. И вторая часть этого вопроса, как раз мы сегодня говорили про Гаудиаматху, диалог был относительно роли милости Шрилы Прабхупады. И есть такие полярные мнения от того, что не надо так рассчитывать, надо работать, надо стараться. Вот в том числе мнение Гаудиаматхи, что мы немножечко витаем в облаках, что вроде бы нас придут, заберут, и все будет хорошо. То есть вот хочется понять роль милости Шрилы Прабхупады в этом процессе. И не на уровне какого-то эфемерного, а вот действительно, как это прожить, почувствовать, исследовать. So there are two questions here. One question is, the previous question was about the insignificant time, which may not be noticeable to God. But similar question is how to live this life, and life is so short, and we have to do so many things. We have to do our duties. We have to, take care of our children, and time is running so fast. So how we can really achieve such a high end by living our busy life in this world? So that's the first question. I'll tell the second question. İki tane soru sormuş. Başlangıç için. İlki yani bu yaşadığımız zamanlı veya yaşam süremizin çok kısa olduğu için yani ne kadar önemsiz olduğu sorusunun yani yanı sıra bizim yaşamda çok fazla sorumluluğumuz olduğu ve çok fazla şeyle meşgul olduğumuz ve bu yaşamı yaşarken bütün bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken çocuklarla ilgilenirken vesaire nasıl yaşamda bu kadar yüksek bir amaca ulaşabileceğimiz. Therefore, in the second canto of Srimad Bhagavatam, there is a story of Maharaja Katwanga who achieved success within one muhurta. Ve Maharaja Katwanga'nın hikayesi var ikinci bölümünde Srimad Bhagavatam'ın. O da bir muhurta süresinde aslında benlik idrakine varıyor. If success of our life would depend on our own endeavors, then it would be totally hopeless. Eğer bizim yaşamımızdaki bu başarılarımız kendi çabalarımıza sadece dayansaydı, bu mümkün olmayan bir şey olurdu. But it does not depend entirely on our endeavors. Ama bu tamamıyla bizim çabalarımıza dayanmıyor. There is a factor of mercy as well. Bir de merhamet faktörü var. And mercy can be very quick. Ve merhamet çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Krishna appreciates our sincerity. If we sincerely try, he can make miracles. There's no problem for him. Krishna bizim samimiyetimize değer veriyor ve biz eğer gerçekten samimiysek o mucizeler yaratabilir. We should sincerely try in a sense that we should not only depend on mercy, in a sense that, ultimately, yes, we depend on mercy. Ultimately we say, what can I do, Krishna? I cannot do anything. Evet, yani sadece merhamete dayanmamamız gerekiyor ve samimi bir şekilde çabalamalıyız da ama nihayetinde merhamete dayanmamız gerekiyor. Çünkü biz ne yapabiliriz ki? Like, even in the material life, sometimes we explain, so I cannot do anything, so somebody says, okay, no problem, you don't have to do it. Maddi yaşamda bile bazen yapamıyorum
yaptım diyoruz bir kişi. O da tamam problem değil yapma diyor. So Putana, she was a complete demon. Putana tam anlamıyla bir iblisti. She was totally, completely demoniac. Tamamıyla yani tam anlamıyla bir iblisti. Her only credit was that she came to Gokula. Onun yani yaşamdaki tek yani iyi yaptığı şey aslında Gokula'ya gelmesiydi. Dressed in a proper way. Düzgün bir şekilde giyinerek In a yani. sari with some, decorations. Sarı giymişti ve güzel bir şekilde süslemişti kendini. Krishna looked at her and said, "Such a nice lady." Krishna'na baktı ve ne kadar güzel bir hanım diye düşündü. So, and he said, "Okay, let her be my mother for eternity." O dedi ki tamam dedi, o benim ebediyen annem olsun. So, it's no problem. If we take this story and bring it back home to our own life, our only duty is just to dress properly and come to the temple every now and then. Bu hikayeyi kendi yaşantımıza taşıyacak olursak, biz de yani güzelce giyinip arada tapınağa gelmeliyiz. And Krishna will think, such a nice lady. Krishna da düşünüyor, yani ne kadar hoş bir hanım. Despite she's so busy, she's still coming. Çok meşgul olmasına rağmen yine de geliyor. We should not underestimate his, he understands our problem. We should not only think that everything depends on our endeavors. Ultimately, we should know that mercy is there. This is a very important factor. Biz bunu çok küçümsememeliyiz yani yaptığımız şeyi. Belki Krishna sonuçta bizim durumumuzu anlıyor ve nihayetinde de her şey merhamete dayanıyor. But mercy coming, that's another lila of Krishna. When there are two factors, we know there are two fingers which Yashoda couldn't make while trying to bind Krishna, right? One is our endeavor, another one is mercy of Krishna. These two things should be together. Ve biliyoruz ki başka bir liladan da aslında merhametin ortaya çıkması için iki tane faktör gerekiyor. Yashoda annenin Krishna'yı bağlayamadığı iki parmak boyu olan şey vardı. Onlardan bir tanesi bizim çabamız, diğeri de merhamet. We should try our best. We should try to do whatever we can. And different people can do different things. Somebody who has two little children who are not even very well, they can do something. Somebody who is healthy and relatively free, he can do more. Krishna knows what we can do. This story about a little squirrel and Hanuman. Squirrel was bringing some little stones, little sands, grains of sand, and Hanuman was bringing this. We should endeavor, try our best. Yani herkesin yapabileceği şeyler farklı olabilir, herkesin durumu birbirinden farklı olabilir. Bazılarının çocukları oluyor, çok fazla zamanı olmuyor. Bir diğer kişi daha çok zamana sahip oluyor, belki daha çok şey yapabilir. Aynı bu bir tane Sincap'la Hanuman'ın durumunda olduğu gibi Sincap taşıyabildiği ufak kum tanelerini, taş tanelerini taşıyordu. Hanuman ise kocaman taş yığınlarını taşıyordu. The formula is like this. You try your best and Krishna will do the rest. Buradaki formül öyle. Sen elinden gelen en iyisini yap, Krishna gerisini yapacak. But we should try our best. Ama biz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Second question. Second question was about it's actually how much we should depend on mercy of Prabhupada and how much we should depend on our own endeavors. Sometimes ISKCON is being criticized that we are counting too much on the miraculous effect of Srila Prabhupada's mercy and don't do enough ourselves and only count on his merciful involvement in our life. This criticism is somewhat correct, I would say. I think there is too much stress on the miraculous involvement in ISKCON. I agree with this notion.
İkinci soru şununla ilgili, yani bizim ne kadar merhamete dayanmamız gerektiğini, ne kadar da Srila Prabhupada'ya, yani Srila Prabhupada'nın merhamete, ne kadar da kendi çabalarımıza dayanmamız gerektiğine ilgiliymiş. Yani ve bu konuda aslında ISKCON'un eleştirildiğini söylemiş yönetici. Çünkü bizim çok fazla, yani Srila Prabhupada'nın merhametine dayandığımızı ve elimizden geleni aslında gerektiği kadar yapmadığımız konusunda eleştirildiğimizi söylemiş. Ve bu konuya katılıyorum dedi Maharaj. Yani evet, Srila Prabhupada'nın bu mucize yaratma gücüne ve onun ISKCON'a bu şekilde dahil oluşuna çok fazla vurgu yapılıyor. Yani çok fazla bu öne çıkıyor. Bu konuda bu eleştirilere katılıyorum. The explanation about how we should balance the understanding of Krishna's mercy with our endeavor is given again in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Ve nasıl kendi çabamızla Krishna'nın merhametini dengeleyebileceğimiz aslında yine Srimad Bhagavatam'ın 10. kantosunda anlatılıyor. We know Yashoda was trying to bind little Krishna. Biz biliyoruz, Yashoda anne küçük Krishna'yı bağlamaya çalışıyordu. And Krishna didn't want to be bound, so you know, she was bringing ropes and ropes and ropes and so many ropes, but still all the ropes, even though she tied them together, were short and she couldn't bind Krishna. Ve Krishna bağlanmak istemediği için Yashoda anne ne kadar çok ip getirsin ve ne kadar çok onları birbirine düğümlese yine de uçları birbirine yaklaşmıyordu ve Krishna'yı bağlayamıyordu bir türlü. Little Krishna was standing there and Yashoda was, you know, busy binding the ropes after the rope after the rope, and all her friends would bring new ropes, and Krishna was standing there and smiling and saying, just try to bind me. Krishna orada duruyordu ve gülümsüyordu. Yani o sırada Yashoda anne büyük bir çabayla Krishna'yı bağlamaya çalışıyordu. Onun arkadaşları da gittikçe daha fazla ip getiriyorlardı bağlayabilmesi için. Krishna da gülümsüyordu ve tamam beni bağlamaya çalış diyordu. But then what happened, at one point Krishna saw that Yashoda is perspiring on her forehead. Ama bir noktada Krishna Yashoda annenin alnının terlemeye başladığını gördü. But despite she's so tired, she's perspiring on her forehead. When the sweat is coming on our forehead, it means we are tired. So she's tired, she's perspiring, and still she's very determined and she's laughing. Still, Yashoda would say at this moment, I will bind you anyway. Yashoda anne bu kadar yorgun olmasına rağmen ve alnından terliyor olmasına rağmen hala çok kararlıydı ve Krishna'ya seni bağlayacağım diyordu. So when Krishna saw this, he said, okay, I will allow you to bind me. Krishna bunu gördüğünde tamam dedi, beni bağlamana izin vereceğim. So it basically means if we're really sincerely trying till the sweat comes out. Bu da şu anlama geliyor. Gerçekten samimi bir şekilde alnımızdan terler damlayana kadar çabalarsak. And nothing works. Ve hiçbir şey de işe yaramazsa. We still feel no progress in our life and nothing works, and you know there is another problem and this problem and that problem. But we're still very determined. Anyway, I will make it. Hayatımızda hiçbir şey yolunda gitmiyorsa, yani her zaman sıkıntılar ortaya çıkıyorsa ve biz yine de çok kararlıysak ne olursa olsun yapacağım bunu diye. At this moment, mercy will come. O noktada merhamet gelecektir. Anyway, thank you very much. Srila Prabhupada'nın Jai. Jai, His Holiness Bhakti Vijnana Goswami Maharaja ki Jai.